Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bir bakalım. Gümüşle başlayacağız. Dün de söylediğim gibi gümüşte aslında değişen bir şey yok. Şurada bakın bir üçgen formasyonu oluşmaya başladı. Bu yatay banttaki aslında bu oluşumun kırılımına göre yönümüz netleşecek. Yukarıda 24-15'ler geçildiği takdirde şu son yükseliş kadar bir yükseliş gelebilir. Ancak bu tür formasyonlar %50 ihtimalle çalışacaktır. Burada yukarıda 24-15 üstü kalıcı olmadığı takdirde tekrar bir satış alma ihtimalimiz de gündemde. Bu tarz bir düşüşte de 22.70'lerin korunması gerekiyor. Aslında dünkü analizden farklı söyleyeceğimiz bir durum yok. Yalnız yukarıda 24-15'ler geçildiği takdirde de bakın 24.42, 24.28 direncimiz var hemen üstünde. Bu bölgede de gene dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Bir fake kırılımla tekrar piyasa satışa dönebilir. Buradaki alıcıların, satıcıların gücü ne yönde değişiyor? Bunu yakından takip etmek gereken bir süreç yaşanır. 24.42 geçildiği takdirde de yükselişlerin hızlanarak devam edeceğini bekleyebiliriz. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da bakın şu tepe bölgeyi takip ediyoruz. 2009-2002 direnci şu an için çalışmakta. Burada artık bakın şu Fibonacci seviyelerini de gene bir güncellememiz gerekecek. Buradan baktığımız zaman aşağıda aslında bakın şu destek bulduğu bölge kırılacak olursa bir düzeltme sürecine gene girdiğimizi düşünürüz. 1986 altındaki kapanışlar bir düzeltme sürecini bize gösteriyor olur. Burada da minimum 1983-1976'ya kadar satışlar devam edebilir. Maksimum düzeltme sınırında kalacak şekilde satışlar ise 1960-1958'e kadar artık takip edilebilir. Burada hatırlarsanız 1950'leri konuşuyorduk. Bu bölge 1960-1958'e çekilmiş durumda şu an. Bu bölgenin kırılması da bize gene piyasanın satışa döndüğü bir süreci gösterir. Ve bakın burada da gene bir arz ve talep dengelenmesi söz konusu. Dolayısıyla yukarıda 2009 üstü hareketler görmediğimiz sürece yatay banttaki hareketleri takip etmeyi bekleriz. Bu arz talep dengelenmesinden dolayı da aşağıda 1932-1927 bölgesinin kırılma ihtimali zayıflamıştır artık. Ancak tabii gene temkinli olmakta fayda var. Bu tarz hareketler, yatay bantlardaki bu hareketlerin ne yöne kırılacağını önceden bilebilme şansımız yok. Bu destek ve direnç bölgelerinin kırılımına göre pozisyon almak çok daha sağlıklı olacaktır. Şu an için 1986 önemli bir destek bölgemiz. Buradan altın gümüş rasyosuna geçersek burada da çok fazla bir değişim yok. Aşağıda 82-60 önemli destek bölgemiz kırıldığı takdirde altın ve gümüşte dirençlerin kırılarak yükselişlerin başladığı bir süreç takip edilir. Yukarıda ise 85-16-84-80 bölgesi önemli olacak. Bu bölgenin kırılımı da gene altın ve gümüşte satışların bu sefer derinleştiği bir süreç gösterecektir. Rasyodan takip edenler de şu yatay bandın kırılımını yakından takip etmeliler. Bu arada bu altın ve gümüş analizlerinin yorumlarında bir soru çok sık gelmeye başladı. Burada alım satım farklarının çok yüksek olduğunu, dolayısıyla bu tür analizlerin bir işe yaramadığına yönelik eleştiriler alıyorum. Arkadaşlar bu işlemleri bankadan yaparsanız elbette ki bu analizler sizin bir işinize yaramayacaktır. Burada biz Forex platformlarında yaptığımız işlemlerde bu analizleri kullanıyoruz. Bunun için de yurt içi SPK denetiminde olan kurumları tercih ederek Forex hesabı açmanız gerekir bu analizlerden faydalanabilmek için. Ancak orada da kaldıraç kavramını çok iyi bilmeniz gerekecek. Bunu da hesap açtığınız kurum zaten size anlatacaktır kaldıraçları nasıl hesaplamanız gerektiğini. Kaldıraç kullanmadan Forex hesaplarında bu işlemleri yapabilirsiniz. Yalnız orada da uzun vadeli işlemler yapılamaz. Çünkü bir swap faizi alınır sizden. Uzun vade beklediğinizde ödediğiniz swap'a aslında çalışmış olursunuz. O nedenle bu iki konuya dikkat ederek birincisi kaldıraçlar, ikincisi swaplar. Bu iki konuya dikkat ederek Forex hesaplarında bu tür kısa vadeli trade'ler yapabilirsiniz. Bankalarda tabii ki o alım satım farklarından, spread oranlarından dolayı burada yaptığımız analizleri uygulamaya kalktığınızda kâr edebilme şansınız yok. Kısacası Forex yatırımcısı olmanız gerekiyor bu analizlerden faydalanabilmek için. Burada aynı zamanda bana kurum soruyorsunuz. Nerede, hangi kurumlarda işlem yapalım, nerede hesap açalım, hangisi daha güvenlidir diye. SPK denetiminde olan kurumların hepsi güvenlidir. Bunu da SPK'nın sayfasından sorgulayabilirsiniz. Örnek vermek
gerekirse Integral Forex vardır, A1 Kapital vardır, SPK denetimi olan, Info vardır, Mexa Yatırım vardır, GCM Forex vardır gene SPK denetiminde. Bu kurumlardan herhangi biri olabilir. Şu an aklıma gelmeyen daha pek çok da kurum da var. Bunların hepsini SPK'nın web sayfasından araştırabilirsiniz. Sadece yurt dışı firmalarda hesap açmanızı tavsiye etmem. Çünkü yurt dışına döviz çıkışını önlemek için hükümet yurt dışı forex firmalarını yasa dışı kumar siteleri olarak yargı kararları almış durumda. Dolayısıyla burada yurt dışındaki forex firmalarında elde edeceğiniz karlar yasa dışı kumar getirisi olarak görülecektir ve hakkınızda davalar açılabilir. Tatsız süreçler yaşanabilir. O yüzden yurt dışı firmalarla işlem yapmamanızı özellikle tavsiye ederim. Yurt içi SPK denetimindeki herhangi bir kurumla da çalışabilirsiniz. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.